Herkese selam, ben Kübra. Bu video... En yeni Brawl Stars gizemlerini ve karakterlerin korkunç hikayelerini göreceksiniz. Hepsi birbirinden ürkütücü gerçekten. Önceki hikaye videosuna tam 86.000 like atmışsınız. Ve şimdi de like atan o mükemmel takipçilerim için devamını çekiyorum. Bu videoya hedefimiz ise tam 40.000 like. Gelirse eğer bu serinin devamı gelecek. Gerçekten bu gizem videolarına çok fazla uğraşıyorum arkadaşlar. Ne kadar emek verdiğimden bahsetmeme gerek yok sanırım. Bu arada önceki Brawl Pass Plus çekilişi açıklandı. Ve kazanan kişilere ödülleri verildi. Yeni çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Ve şartlar bu videoyu beğenip kanala abone olmak. Yoruma kullanıcı ID'nizde yazarsanız çekilişe katılırsınız. Her neyse, hepsini yaptıysanız o korkunç gizemlere geçiyoruz. Yeni gelen kostümler aslında birçok şeyden ilham alınarak yapıldı. Mesela Rosa'nın yeni gelecek bu kostümü tıpkı Prenses Ciklet'e benziyor. Eşin kostümü ise Bimo ile aynı. Lou da South Park'taki Eric olmuş. Cordelius da Mario'daki Mansarlara benzemiş bence. Macy kostümü ise bir anime karakterinden esinlenilmiş. Sanırım Supercell bizim habercileri duyup bir anime kostümü getirmişler. Bu arada bilmeyenler için Brawl Stars haberleri çıktı. Yeni tehlikenin adı Brawl Stars. Oyun içinde anime karakterler var. Ve benim videolarımı da kullanmışlar. Git başımdan. Artık ruhum Brawl Stars'a ait. Arkadaşlar testereyle işbirliği geliyor muhtemelen. Gerçekten gülünç bir olay. Haberin tamamını diğer kanalımdan izleyebilirsiniz. Yeni sezon çizgi film temalı olduğu için böyle kostümler getirmeleri çok iyi olmuş. Oyuna gelen o gizemli kitabı hatırlıyor musunuz? Dokundukça tuhaf şeyler söyleyen ve jumpscare atan bir kitaptı. Maalesef bu kitabın sahibini hepimiz yanlış tahmin etmişiz. En başta herkes Colette'in demişti çünkü gerçekten benziyordu. Sonra ise ben Mandy'nin animasyonda anlattığı kitap olduğunu söylemiştim. Çünkü o kitapta zincirlenmişti. Fakat kitap ne Mandy'nin ne de Colette'in. Bu kitap Juju'ya ait. Juju büyücü biri. Yaptığı oyuncak bebekleri büyü yapıyor. Bu büyüleri ise bu zincirli kitaba yazmış. Kitaptaki o iğneli el de Juju'dan geliyor. Fakat kitabın içinde tam olarak neler var hala bilmiyoruz. Oyunda etkinlikler yerine girip sola kaydırırsanız kitabın bir kısmı görünüyor. Ve yazan şeyler öncekiyle aynı. Fakat bu kez dokunmanın üstü çizilmiş. Juju'nun dükkanında bu kitaptan onlarca görebilirsiniz. Yeni gelen haritalarda bile. Bu haritada birçok detay var. Örneğin aynada görünen korkunç yüz. Ve siz nereye giderseniz oraya doğru bakan bir zombi kafası. En üstte ise bir parayı koruyan 4 kollu bir robot var. Sizce bu yeni karakter olabilir mi? Grom'un çocuklardan korktuğunu, hatta nefret ettiğini hepimiz biliyoruz. Hatta onlardan intikam almak istiyor. Ve bununla ilgili korkunç bir detay var. Animasyonda Grom, Mo ile makinesini inşa ediyorlar. Ve yanlarında çocuklar geliyor. Grom bir anlığına korkuyor ve Mo'yu onlara saldırması için bırakıyor. Mo havaya uçup yere bomba atıyor ve çocukları öldürüyor. Ardından çocuklar çığlık atıyor. Mo, Grom'un kankası olduğu için Grom'un intikamını almak istemiş olabilir. Gerçekten ilginç bir detay.
Bu detayı ben de fark etmiştim ama yine de detayı hatırlatan Kerem arkadaşımıza teşekkürler. Sizin de bildiğiniz gizemler varsa mutlaka yorumlara yazın. Hedef like sayısı gelirse sonraki videoya siz de çıkarsınız. Yeni karakter Shade'de sizce neden Star Park anahtarları var? Hatta ustalık simgesinde ve spreyinde bile bu anahtarları görebiliyoruz. Sizce bu neyin anahtarı olabilir? Önceki gizem videomuzu izleyenler bilir. Star Park'ta kaybolan 6 çocuktan bahsetmiştik. Ve bu çocuklardan 6.'sı kayıptı. Fakat bu kayıp çocuğun kim olduğu belli oldu. Tabii ki de Shade. 6. çocuğun Gus'un arkadaşı Shade olduğunu düşünüyorum. Çoğu kişi Bee ya da Gus'un balonu zannediyordu. Fakat aslında Shade de Star Park'ta kaybolan çocuklardan biriydi. Neden mi böyle düşünüyorum? Bu fotoğrafta Shade ve Gus'un beraber eğlendiğini görüyoruz. Arkalarında ise onlara tam da çarpmak üzere olan Chuck'ın treni var. Acaba bu fotoğraf Gus'un ölümünden tam da öncesi miydi? Shade'in hikayesi de tıpkı Gus'unki gibi olabilir. Belki de bir kaza sonucu hayalete dönüşmüş bir çocuk olabilir. Bu arada sizce de Shade Bez Bebek'teki Gorfo'ya benzemiyor mu? Karakter demişken sizin oyunda en sevdiğiniz karakter kim? Benimki Kenji. Juju karakteri sürekli elini ovuşturuyor ve bir eldiven giyiyor. Bunun sebebi yine zehirli bir iksir yaparken elini yakmış ya da yaralamış olması olabilir. Bu arada Juju voodoo bebekleri tasarlıyor. Voodoo bebeklerinin anlamını biliyor musunuz? Bu oyuncak bebeğine iğne batırılması da kara büyüyü ifade ediyor. Spike karakterinden neden nefret edersin ki Juju? Bu arada Juju karakteri Prenses ve Kurbağa'daki Dr. Facility'den ilham alınarak yapılmış. İki karakterin de tuhaflık dükkanları var. İkisi de yeşil bir voodoo bebeği kullanıyor. Prenses ve Kurbağa filminde Juju adında bir yılan karakteri var. Ve daha birçok benzerlik var. Bu animasyon Disney'e ait. Ve ikisinin benzediğini söyleyen bu yoruma Brawl Stars kalp atmış. Şimdi asıl bomba yere geliyoruz. Juju'nun animasyonunda Colette'in defterinde gezegen ve pizza resmi var. Bir de kaslı Spike. Ayrıca Brawl Stars'a gezegen ve pizza olan bir profil simgesi eklenmiş. Sizce tüm bunlar neyi ifade ediyor olabilir? Ben biraz araştırınca aslında Pizza Gezegeni adında bir yerin oyuncak hikayesi filminde olduğunu gördüm. Ve acaba bununla ilgili bir işbirliği gelebilir mi? Hatırlarsanız Sünger Bob'da gelmeden önce bir profil simgesi eklenmişti. Ve sonra da etkinliği geldi. Sizce oyuncak hikayesi gelir mi? Kenji, Star Park'ta kendi sushi'lerini satan bir samuray. Fakat açıklamasında da yazdığı gibi geçmişinden bir şeyler saklıyor. Animasyonunda Kenji arkadaşlarına sushi yaparken robotlar gelip ailesini öldürüyorlar. Ve çığlık atan kadın sesi de muhtemelen ailesinden birine ait. Çerçevedeki resimde dikkatli bakarsanız Kenji'yi elinde şemsiye tutan bir kadınla görüyoruz. Bence bu karısı olabilir. Ve Kenji ailesini öldürenlerden intikam almak için Star Park'a geliyor. Ailesini öldüren kişinin kim olduğunu öğrenince gerçekten şaşıracaksınız. Animasyonda Kenji balık kutusunu açarken bir şey fark ettiniz mi? Evet, Hank'in şapkası var. Hank, Kenji'ye tuzak kurmak için oraya gizlenmiş. Ve robotları da Hank çağırmış. Peki neden? Hank'in açıklamasına baktığımızda deniz ürünü kullanan aşçılardan nefret ettiğini anlıyoruz. Ve Kenji de balıklardan sushi yaptığına göre ikisi de düşmanlar. Fakat bunun için Kenji'nin ailesini öldürmeye gerek var mıydı Hank? Ayrıca Kenji'nin Feng ile olan benzerliği gerçekten çok dikkat çekiyor. İkisi de Asyalı. İkisi de dövüş sanatlarıyla ilgileniyor ve saç renkleri aynı.
Sizce aralarında bir bağ olabilir mi? Mortis. En büyük düşmanı Dynamite ve Colt'tur. Edgar'la da aralarının iyi olduğu söylenemez. Mortis Ems'in amcasıdır ve abisi de Frank'tir. Bunu nereden biliyorsun derseniz eğer, Mortis'in animasyonunda tam da bu sahneyi durdurursanız arkadaki çerçevede tıpkı Mortis'e benzeyen bir anne ve tıpkı Frank'e benzeyen bir babayı görürsünüz. Hemen yanında da Mortis'in mezun olduğu bir fotoğraf var. Anne babalarının benzerliği, ikisinin de aynı evde yaşaması kardeş olduklarının kanıtıdır. Açıklamalarında yazmıyor olsa da bu detaylar tabii ki gözümden kaçmadı. Ayrıca Mortis'in açıklamasında mezarcı olduğunu fakat Star Park'ta kimsenin ölmediği yazıyor. Bu muhtemelen Star Park'ı kötü göstermemek için yapılan bir örtbas. Eğer Star Park'ta kimse ölmüyorsa Gus gibi hayalet karakterler nasıl öldü? Belki de oyunda yeniden doğduğumuz için böyle yazmışlardır. Ancak bu arka planda daha karanlık şeylerin olduğu gerçeğini değiştirmez. Colette oyundaki en takıntılı karakter. Çok çılgın bir kız ve tıpkı Gus gibi hayaleti anımsatan soluk renkte bir görünüşü var. Colette, Brawl Stars'taki tüm karakterlere aşırı derecede hayranlık duyuyor. Amber, hello! I'm your biggest fan. I know all your steps. Please give me your autograph. Sign here. Oh, I'm sorry, but I can't. I have some... Özellikle de Spike ve Piper'ı saplantılı şekilde seviyor. Elindeki deftere bakarsanız her savaşçıdan bir şeyler içeren çizimler var. En çok da Spike'dan. Colette'in Spike'a olan takıntısı kendini her yerde gösteriyor. Bence sevmekte hiç de haksız değil. Buna rağmen herkes Colette'in Edgar'a aşık olduğunu düşünüyor. Evet, bu olabilir. Ne kadar fanlar Edgar ve Colette'i şiplese de çift oldukları hala Supercell tarafından doğrulanmadı. Sizce yakışıyorlar mı? Griff kesinlikle bir insan. Yırtılmış eldiveninde insan parmağı ve boynunun göründüğünü görüyoruz. Aynı zamanda kafasına bir kasada takıyor. Bunu bilerek mi yapıyor yoksa kasa kafasında kalıcı mı var bilmiyoruz. Griff açgözlü ve cimri birisi. Ne kadar zengin görünmeye çalışsa da aslında işinde başarısız. Griff'in hediyelik eşya dükkanında Edgar ve Colette çalışıyor. Hatta Edgar ve Colette'in pantolonlarının aynı olmasının sebebi de bu. Aynı yerde çalıştıkları için formaları da aynı. Griff'in arkasını çevirirseniz Colette'in resmi ve I-O-U yazdığını görürsünüz. Bunun anlamı İngilizce'de sana borçluyum demek. Muhtemelen bunu Colette yapıştırdı. Çünkü hemen üstünde Spike var. Griff Colette'i işe aldığı için Colette sana borçluyum demiş olabilir. Çünkü onun sayesinde Star Park'ta hayran olduğu kişileri görebiliyor. 8 bit aslında 2 kişilik bir silah oyunudur. CCTV'de gördüğümüz gibi bir atan oyunuyken Dynamite elmasını 8 bitin üstüne koyunca 8 bit canlanıyor. Ve oradan kaçıyor. Bu yüzden arkasını çevirince bir kablo görüyoruz. 8 bitin sürekli sinirli olmasının sebebi konsol silahından birinin kayıp olmasıdır. 8 bit 2 kişilik bir Atari oyunu olduğu için 2 tane yana bağlı silah olması gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi silahlardan biri yok ve prizi boş. Bu açıklamasında da yazıyor. Kayıp silah ise aslında bizde ve bu sayede onu kontrol edebiliyoruz. 8 bitin seslerinde oyuncu bir hazırlan demesinin sebebi de budur. Player one, get ready. Oyuncu derken bize sesleniyor ve hazırlan diyor. Çünkü kontrolünün bizde olduğunu biliyor. Ayrıca 8 bitin oyuncu ünvanı neden böyle sizce? SYS 64738'in anlamı bir makineyi sıfırlamak için kullanılan bir kod. Neden bunu eklemişler hiçbir fikrim yok. Bibi, Japon-Amerikan kökenli bir kız. Hikayesi sadece bir teori olup kanıtlanmasa da oldukça ilginç. Bibi küçüklüğünden beri ailesinde kavgalar ve sorunlar olan bir kızdı. Derslerinde başarılıydı. Hatta Bibi'nin açıklamasında inek bir öğrenci olduğu da yazıyor. Fakat bu yeterli değildi.
tek istediği diğer arkadaşları gibi mutlu bir aileye sahip olmaktı. Ailesiyle iyi geçinemediği için hep sert bir kız olarak büyüdü. Ve 18 yaşına geldiği zaman evden ayrılmaya karar verdi ve gitti. Kalacak hiçbir yeri yoktu. Star Park'ı bulmuştu ve orada tesadüfen Bull ve Crow ile tanıştı. Beraber çok iyi dost oldular. Oyunda açıklamalarında da yazıyor. Bibi için ailesi arkadaşlar olmuştu. Ve tabii ki sopası da. Ayrıca çoğu kişi Bibi'yi Edgar'ın kardeşi sanıyor. Bunun hakkında çok fazla araştırma yaptım. Sadece görünüş olarak değil, kişilik olarak da Bibi ve Edgar oldukça benziyorlar. Fakat Supercell bunu hala doğrulamadı. Sevgili olduklarını bile söyleyen var fakat bence olamazlar. Ya sizce? Jessie, Brawl Stars'taki tüm savaşçılarla arası iyi olan tek karakterdir. Herkes ona çok masum, tatlı bir kız olarak baksa da kupayı kim çaldı videosunda kupayı çalan kişinin Jessie olduğunu görürüz. Hatta buna özel gelen bir kostümü de var. Annesi Pam'dir. Pam biraz ilgisiz bir anne olduğu için Nani'yi Jessie'nin bakıcısı olarak tutmuştur. Nani tıpkı Artie gibi bir güvenlik kamerası. Fakat sadece Jessie'yi izlemesi için ayarlanmış. Dikkat ederseniz kolyeleri de aynı. Hatta bu kolye VKBRL yayınında da var. Jessie ne kadar masum görünse de annesinden ve tüm arkadaşlarından gizlediği sinsi bir yanı var. Hatta oyunun VKBRL yayınında bile Jessie'nin odaya girmeye çalıştığını duyuyoruz. We already told you this is normal. We already told you this is normal. Bu VKBRL yayını Brawl Stars'ın çözülemeyen gizemli olaylarından birisi. Başka hangi karakterlerin hikayesini istersiniz? Yorumlara yazın. Eğer 40.000 like gelirse sizin yorumlara yazdığınız karakterlerin gizemleri gelecek. Bu videoya gerçekten çok uğraştım ve sizden iyi bir like bekliyorum. Siz videodaki hangi gizeme daha çok şaşırdınız? Ben en çok Kenji detayına şaşırmıştım. Son olarak tüm katıl üyelerimize destekleri için teşekkürler. Sonraki gizem videosuna kadar hoşça kalın, bilgili kalın. Ve Chuck oldukça korkmuş.